Sevgili hikaye severler, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size birçoğumuzun sıkça kullandığı bir sözün hikayesini anlatacağım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hikayemiz bu da geçer yahu sözünün hikayesi. Dinlemeye hazırsanız hadi başlayalım hikayemize. Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye gelir. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek birinin olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduğunu, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir isminde birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesine salık verirler. Derviş yola koyulur, yolda birkaç köylüye rastlar. Onların da anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin insanlarından birisi olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise Haddad adında bir çiftlik sahibidir. Derviş Şakir'in çiftliğine varır. Orada çok iyi karşılanır, çok iyi misafir edilir, yer, içer, dinlenir. Şakir de ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı geldiğinde derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için hep şükret der. Şakir ise şöyle cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer. Derviş çiftlikten ayrıldıktan sonra Şakir'in söylediği bir söz üzerine uzun uzun düşünür. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine bu bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar. Bir uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir'i sorar. O Şakir mi der köylüler. O iyice fakirleşti. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü elbiseleri vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmış, toprakları da işlenemez hale gelmiştir. Onun için tek çare selden hiç zarar görmemiş, hatta daha da zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmak kalmış. Şakir ve ailesi 3 yıldır Haddad'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır. Üzülme, unutma, bu da geçer. Derviş gezmeye devam eder. Aradan 7 yıl geçer, yine bu bölgeye yolu düşer. Şaşkınlık içinde olan biteni öğrenir. Haddad birkaç yıl içinde ölmüş, ailesi olmadığı için bütün varını, yoğunu en sadık hizmetkarı ve dostu olan Şakir'e bırakmıştır. Şakir artık Haddad'ın konağında oturmakta, kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine bölgenin en zengin insanı olmuştur. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer. Bir zaman sonra derviş yine Şakir'i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. O arada ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük olsun ki bu, mutsuz olduğunda ümidini tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlasın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzüğü yapamazlar. Sultanın adamları bilge dervişi bulup yardım isterler. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz. Çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır. Biraz düşünür
Aradığı sorunun cevabını bulmanın mutluluğu yüzünden okunur. Yüzükte bu da geçer yazmaktadır. Bu söz daha sonra tekke ve dergahlarda benimsenir ve sonuna ya Allah anlamında bir yahu ilave edilerek bu da geçer yahu haline gelir. Evet sevgili hikaye severler, her şey gelip geçici. Karşılaştığımız güzellikler, belalar, musibetler, sıkıntılar. Hepsinin bir başlama, bir de bitişleri var. Hiçbir şey başladığı gibi kalmıyor. Bunların hepsi de insanların da ebedi olmadığını bize hatırlatıyor. Dünya insanın ömür yolculuğunda duraklarından bir durak. İnsan bu dünyada bir misafir. Peki insan dünyaya niçin gönderilmiştir? Aslında birçoğumuzun bunun cevabının imtihan için olduğunu biliyoruz. Hiç kimse ölmeyi istemez. İnsanların içinde ebedi kalma, ebediyen yaşama arzusu vardır. Bunun için Allah cenneti yaratmıştır. Ancak Allah oraya layık olanları belirlemek için insanları imtihana tabi tutmuştur. Dünyalık bir sınava girerken bile dershanelere gidip özel dersler alıp isteklerimizin bazılarını erteleyip o sınava kazanmak için ne kadar para ve zaman harcayarak o imtihana hazırlanıyoruz. Kazanıp kazanmayacağımız belli olmayan bir sınava bile bu kadar hazırlanırken cennete girmek için imtihanın yapılmasından daha doğal hiçbir şey yoktur. Ne demişler? Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil diye. İnsan hayatın geçici güzellikleriyle imtihan edilir. Verilen bu nimetlere gerçek manada şükredebiliyor mu diye. Hakiki şükrün nasıl olduğunu önceki videolarımdan izleyerek öğrenebilirsiniz. İzlemeyenler için söylüyorum tabii ki. İzleyerek ve abone olarak bana destek olanlara tekrardan teşekkür ediyorum. Mal ve evlat insanlar için bir deneme aracıdır. Allah bazılarını vererek, bazılarını vermeyerek imtihan eder. Bol rızık ve nimetler birer imtihan olduğu gibi başa gelen üzüntü, keder, bela ve musibetler de birer imtihandır. İmtihan deyince hem kazanmak hem de kaybetmek. İkisi de akla gelebiliyor. Yani içinde hem ümidi hem korkuyu saklıyor. Lezzetlerle elem onda birbirine karışıyor. İslamiyet'in güzelliği, insan buluğa erinceye kadar yaptıklarından sorumlu tutulmuyor. Yani imtihan öncesi bir hazırlık dönemi. Kağıt, kalem, silgi hazırlama safhası. Buluğa erince insan imtihan kağıdını yani amel defterini doldurmaya başlıyor. Ölünceye kadar da aralıksız hep yazıyor. Ama bu imtihanın ne zaman biteceği, elinden imtihan kağıdının ne zaman alınacağı belli değil. İmtihan denince insanın aklına birçok şeyler geliyor. Hadi bazılarını söyleyelim. İmtihanda önemli olan çok yazmak değil, doğru yazmaktır. 10 kağıt doldurup bir alamayanlar da var, bir kağıtla 100 alanlar da var. İmtihan salonunun en önünde oturmak, güzel elbiseler giymek, en pahalı kalemleri kullanmak sonucu zerre kadar etkilemez. İnsanlar bunu yapabilirler ama önemli olan sorulara doğru cevap verebilmektir. İmtihan sürecinde kimseye müdahale edilmiyor. Dileyen dilediğini yapmakta serbest. Doğru yapılmasını teşvik edilirken yanlışlara tehdit var. Ama bu da sınava girenlerin menfaatine. Dünya imtihanının en güzel tarafı adaylara cevaplar, doğru cevaplar önceden verilmiş. Kopya çekmek serbest, başkalarına yardım etmek serbest, hatta sevap. Başkalarının kazanması için gayret gösterirsen ekstra bonus kazanıyorsun. Hani bu imtihanda bizler rakip değiliz. Bakışta insanların kazanmasını kolaylaştıran bunca şeylerden sonra imtihanı herkesin kazanabileceği aklımıza geliyor. İnsanların çoğu yine yanlış yollara sapıyor. Sizce neden? Cevabınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu dünyada iyi ile kötü, güzel ile çirkin, hastalık ve sağlık, zenginlik ve fakirlik, bela ve musibet ile huzur iç içedir. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. Karanlık olmasa ışığın, hastalık olmasa sağlığın,
fakirlik olmasa zenginliğin, bela ve musibet olmasa huzurun kıymeti anlaşılamazdı. Siz bu örneklerin sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. İşte insandan bu zıtlıklar içerisinde doğruyu bularak onu hayatına geçirmesi istenmektedir. Aslında bela ve musibetler insanlara acizliğini ve fakirliğini hissettirir ve kendisinden daha güçlü bir varlığa yönelip ondan yardım istemesine bir sebep olur. Eğer insan bütün olumsuzlukların karşısında bunun bir imtihan olduğunu, her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de bitiş noktası olduğunu hatırlayıp güzel bir şekilde sabrederse, bu da geçer yahu derse, hem o olumsuz durumu atlatma hem de psikolojik olarak rahatlama imkanına kavuşacaktır. Kainatta bir yaprak bile Allah'tan habersiz düşmüyorsa, başımıza gelen bela ve musibetler de ondan habersiz gelmiyor. Benim çok sevdiğim, herkesin yazarak evlerinin bir köşesine asmaları gerektiğini düşündüğüm bir söz var. Rabbim takdir ettiyse kimse engelleyemez, Rabbim takdir etmediyse kimse de gerçekleştiremez. İşte sevgili gönül dostları, şu imtihan dünyasında karşılaştığımız bütün olaylara, hikayedeki gibi bu da geçer yahu diyebilirsek, bu dünyanın ve kendimizin de geçici olduğunu anlayabilirsek, hayata o kadar olumlu bakabiliriz. Olumsuzlukların içinde olumluyu görebilme ve imtihanı kazanabilme ümit ve duasıyla. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.